Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri evimden karşılıyorum. Biraz önce spordaydım, spordan şimdi yeni geldim. Dün birkaç not aldım, yani aylık masraflarım aşağı yukarı ne kadar çıkıyor diye. Bu notları almışken dedim bunlar hakkında neden bir video çekmiyorum? Çünkü önceki videolarıma bakarsanız daha öncesinde bu tarz videolar vardı. Tabii o zamanlar ev bu şekilde değildi, 4-5 adamla beraber yaşıyordum, roommate'lerim vardı. Şimdi tek başıma yaşamaya başladığım için benim masraflarım değişti, bir sürü şey değişti açıkçası. Dedim aranızda bunu merak edenler kesinlikle vardır. O yüzden merak edenlere özel şöyle bir yine para konuşacağımız bir video çekmek istedim arkadaşlar. Aslında ben bu videoyu çekmek çok istiyordum. Yani sadece sizler için değil aslında benim aylık ne kadar harcıyorum, ne kadar harcamıyorum tarzında böyle hani bir Excel dosyası tutmam gerekiyordu zaten. Dedim madem bu dosyayı tutacağım, bunları da sizler karşısında açıkçası anlatmak istedim. Sizlere tek tek aylık masraflarım neler bunları anlatmakla biraz sonra başlayacağım. Onun dışında hayat nasıl gidiyor diye sorarsanız hayat biraz yorucu gidiyor arkadaşlar. İşle, güçle genelde muhatap olmaya çalışıyorum. Sürekli ya işteyim, ya evdeyim, ya spordayım. İş, ev, spor. Aralarda da zaten evde yemek yapıyorum. Dışarıda yemek yemiyorum. Belki Instagram üzerinde takip edenler vardır. Uzun zamandır evden yapmaya başladım yemeklerimi. Hatta rice cooker aldım. Artık rice'ı da evden yapıyorum. Eskiden biliyorsunuz 90 saniyelik rice'lar vardı. Mikrodalgaya atıyorduk. Sadece onları kullanıyorduk. Zaten bunları da neden evde yaptığımı biraz sonra rakamları gördükten sonra bana hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle kısaca bir tarihinden bahsedelim. Biliyorsunuz ben bu evi 2020 yılının Ağustos'unda aldım. Yani aradan 5 yıl geçmiş. Şu an baktığınız zaman yine Ağustos ayındayız. Zaman çok hızlı geçiyor arkadaşlar bu arada. Yani 5 sene olmuş benim bu evi alalı. Hatırlarsanız o zamanlarda ev tur yaptık, evleri gezdik. Şu evimi alsak, bu evimi alsak tarzında sizlere göstermiştik. İşte aradan 5 yıl geçmiş. Yani bu 5 yıl içerisinde ben 4 yıl boyunca zaten roommate'lerle yaşadım arkadaşlar. Benim evimin 5 tane odası var. Ben 4 tane odasını kiraladım. Bir odasında tek başıma kalmıştım. Sadece bu sene tek başıma yaşamaya başladım. Rakamları biliyorum merak ediyorsunuzdur. O yüzden çok fazla lafı uzatmadan rakamlara girelim ve benim aylık masraflarım neler? Bunları konuşmaya başlayalım. Şimdi en başta evden bahsettik konuya. O yüzden evle devam edelim arkadaşlar. Ben bu evi 2020 yılının dediğim gibi Ağustos ayında aldığım zaman faizler %3'tü. Yani ben bu evi %3 faizle aldım. Onun dışında %5 peşinat verdim. First Home Buyer diye bir program var Amerika'da. O programa katıldım. Evi aldığım zaman evin değeri 270 bin dolardı arkadaşlar. Neyse o yüzden benim mortgage'ım diğer Florida'daki evlere göre birazcık daha düşük olacak. 270 bin dolarlık evin mortgage'ı gibi olacak. Normalde şu an benim çevremdeki benim eve benzer evler, 5 odalı evler şu an 450-440 bin dolar civarında gidiyor. 5 sene içerisinde biliyorsunuz Florida biraz balon gibi şişti. O yüzden ev fiyatları yükseldi. Benim mortgage ödemem 2061 dolar arkadaşlar. Bu 30 seneye boyunca yayılmış şekilde tabii ki. Yani ben 30 sene boyunca bunu ödeyeceğim. Yaklaşık 5 sene ödedim şu ana kadar. 25 sene daha kaldı. İstersem daha erken tabii ödeyebilirim ama şu an %3 faiz aldığım için bazen diyorum hani her ay 200-300 dolar birazcık da fazla koy. Yıllar geçtikçe daha da düşürmek istiyorum aslında ama ona şu an bulaşmadım. Yani mortgage olarak 2061 dolar veriyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde kapattık. Sonrasında benim evin bulunduğu konumda HOA var. Yani sitenin düzenlenmesi, işte çimlerin biçilmesi, ıvır zıvırı. Yani buradaki işleri yapan bir kurum var diye sizlere söyleyebilirim. Tam Türkçesi yok galiba bunun. Yani site yöneticisi gibi bir şey düşünün ama evlerin olduğu kısma bakıyor. Bunun da bana aylık gideri 185 dolar arkadaşlar. Bunun sonrasında şimdi tek başıma yaşamaya başladığım için su faturalarında biraz düşüş olmaya başladı. Öncesinde ben 110 dolar, 120 dolar tarzında aylık bir su faturası ödüyordum. Şu an özellikle geçen ay 77 dolar gelmiş. Direkt kredi kartından ya da benim bankamdan çekilmiş şeklini sizlere en transparan şekilde göstereceğim. Siz de eğer buralara gelirseniz sizleri nasıl bir fiyat bekliyor, yani masraflarınız neler olabilir, bunlar aklınızda olsun diye. Elektrik bu eve gerçekten çok yüksek geliyor arkadaşlar. Ev 2200 square feet. Onun dışında ev büyük olduğu için yani sonuçta AC sürekli çalışıyor, sürekli evi soğutmaya çalışıyor. Sürekli soğutmaya çalıştığı için de sürekli elektrik harcıyor arkadaşlar. Bu yüzden ben elektriğe 150 dolar veriyorum ama bunun dışında benim 44 tane solar panel var çatıda. Yani elektrik enerjisini güneş enerjisinden de alıyorum. Tabii onun da bir borçlanması var. O da 25 yıl borçlu arkadaşlar. Her şey borçlu. En güzeli ben size söyleyeyim hiç borca girmemek. Ama ben bu şekilde bu işlemlere başladığım için şu an bu şekilde devam ediyor. Ama borcu çok sevmiyorum arkadaşlar. Yani büyük ihtimal bu borçları bir şekilde kapatıp yani ya evi satarım ya da sonrasında Airbnb yaparım. Yani sonrasında yapabileceğim hareketlerde çok borçlanmadan hareket etmeye çalışacağım.
Çünkü bu borcu kafaya atıp düşünmesi bile yani beni yoruyor, hoşuma gitmiyor açıkçası. Bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz ama borçlanmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Hatta yani böyle kredi kartlarını bile bu aralar yani hiç kullanmak bile istemiyorum. Böyle çünkü yani ihtiyacınız olmayan şeyleri aldırabiliyor size. Yani bazen öyle bir moda sokuyor sizi. Ama ay sonunda yine aynı şekilde bankanızdan çekiyorlar. Neyse o da ayrı bir olay. Şimdi borçlardan konuyu açmayalım. Tekrardan faturalara dönelim dedik. Solar'a ben 493 dolar veriyorum arkadaşlar. 44 tane panel takıldı. Eğer ne kadar enerji ürettiğimi merak ediyorsanız da hemen sağa sola bir screenshot'ını koyacağım. Oradan Temmuz ayında benim solar paneller ne kadar enerji üretmiş, ben bunun ne kadarını kullanmışım, ne kadarını export yapmışım. Oradaki değerlere bakarak görebilirsiniz. Solar panelden çok memnun muyum? Aslında bu başka bir videonun konusu. Bununla alakalı daha detaylı bir video yapacağım. Ben şöyle rakamlara baktığım zaman yani benim için tek başına yaşayan bir adam için çok mantıklı görmüyorum. Çünkü elektrik sadece olsaydı, solar panel olmasaydı zaten büyük ihtimalle benim masrafım 450-500 dolar olacaktı. Ama şu an 650 dolar veriyorum ve 25 yıl boyunca borçlandırdım kendimi. Bu da ayrı bir olay. Yani o yüzden solardan çok mutlu değilim. Ama bu işlerden anlayan arkadaşlar için dediğim gibi screenshot'ı koyacağım. İnceleyin. Abi senin üretim güzel, abi senin üretim kötü tarzında notlar iletirseniz çok sevinirim. Çünkü ben de bunları ChatGPT'ye sorup bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Acaba doğru bir yatırım mı yaptık solar panel olarak yoksa yanlış bir yatırım yaptık mı diye. Ama ben solar paneli aldığımda dediğim gibi evde 5 tane adam yaşıyordu. Çok fazla elektrik kullanılıyordu. Sonrasında ben tek başıma yaşamaya başladığım için şu an bu şekilde düşünüyorum. Onu da aklınızda bulundurun arkadaşlar yorum yazarken. Sonrasında internet ve telefon 50 dolar. Gerçekten bu çok iyi bir deal'dı arkadaşlar. Normalde benim internetim 120 dolardı. Telefon da aşağı yukarı 40 dolardı. 200 dolara geliyordu. Ama sonrasında hattımı değiştirdim. Ve bu şekilde bir kampanya vardı. O yüzden bir sene boyunca İnternet ve telefon 50 dolar. Onu geçiyoruz. Sonrasında havuz temizleme arkadaşlar. Arkamda bilmiyorum gözüküyor mu ama benim bir tane havuzum var. O havuzun da sürekli temizlenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ben ilk Amerika'ya geldiğim zaman Work and Travel programıyla gelmiştim. Can kurtaranlık yapıyordum. Aslında havuz temizleme işini ben kendim yapıyordum. Sürekli havuzun pH'ini ölçüyorduk, şöyle bakıyorduk. Bunu biraz daha klor dökelim ya da birazcık daha asit atalım falan. Bunları öncesinde ben yapıyordum. Ama burada her evin genelde böyle havuzuna bakan birisi oluyor. Yani insanlar genelde kendi evinin havuzuna bakmıyor. Birileri geliyor daha profesyonel şekilde ilgileniyor. Onun dışında ben pompa kısmını çok bilmiyorum arkadaşlar. Yani havuz pompası bozulabiliyor. Bir yerlerinde bir sıkıntı oluyor. Böyle sürekli gelen birisi olduğunda o hemen tık tık hemen hallediyor sizin yerinize. O yüzden havuz için temizleme masrafı ve yani havuzun bakımına yönelik masraflar 115 dolar aylık. Onun dışında biliyorsunuz ben Tesla aldım arkadaşlar. Yani ben Tesla aracımı, elektrikli aracımı evimin önünde istasyon kurdurttum. İstasyonla beraber şarj ediyorum. Hiçbir şekilde benzinliğe gidip oradan bir şeyler yapmıyorum. Yani uzun zamandır benzinliğe gitmedim. Şöyle düşündüğün zaman sürekli evden şarj ediyorum. Ne zaman evden çıksam aşağı yukarı şöyle bir 240 millik yani 300 kilometrelik bir yol var. Onu kullanabiliyorum. Bu da güzel oluyor açıkçası. Tabii bu da elektrik sistemine büyük oluyor ama ben genelde arabamı öğlen saatlerinde şarj ediyorum arkadaşlar. Çünkü benim solar panelde depolama olayı yok. Güneş enerjisi geldiği zaman o elektriği direkt kullanıyor. O yüzden genelde ben öğle saatlerinde arabayı şarj ettiğim zaman direkt güneş enerjisinden şarj ediyorum aslında. O yüzden benim için avantajlı oluyor elektrikli arabaya sahip olmak. Benim ofisim de yaklaşık 50 dakikalık uzaklıkta. Haftada birkaç gün ofise gidiyorum arkadaşlar. O yüzden sürekli git gel yaptığınız zaman yani çok fazla mil koyuyorsunuz. Bir de benim gittiğim spor salonu da aslında o da bir yarım saat uzaklıkta. Her yer uzak bana. Yani bu evi ilk aldığım zaman anca bütçem burayı tutuyordu arkadaşlar. O yüzden biraz şehre uzak bir yerden almak zorunda kaldım. Yani o yüzden elektrikli bir arabanın olması benim aylık masraflarımı bir tık daha geri çekiyor. Biliyorsunuz eskiden M8'e biniyorduk BMW, Mercedes GT'ye biniyorduk. O zamanlar premium benzin aldığım zaman benim sadece aylık 250 dolar benzin masrafım vardı. Şu an onu herhalde şöyle bir yani 50 dolara falan indirmiş gibi gözüküyoruz. Yani aylık 200 dolar oradan bir karımız oldu arabaları değiştirerek. Neyse araba muhabbetini açmayalım arkadaşlar. Şimdi faturaları konuşuyoruz. Çünkü araba muhabbetini açarsak susmuyorum. Sürekli arabalar hakkında konuşabilirim sizlere. Şimdi arabanın aylık ödemesi 609 dolar arkadaşlar. Ben arabayı tabii ki cash almadım. Bunu da finance yapmıştım. O yüzden aylık bir ödemesi oluyor bunun. Sonrasında bu arabaya insurance yapmanız gerekiyor. Insurance neydi? Hatırlayanlar var mı? Şöyle biraz İngilizce çalışanlar var mı aranızda?
Doğru. Sigorta. Araba sigortası arkadaşlar. Araba sigortası için de aylık $190 ödüyorum. Eskiden Florida'da araba sigortaları bu kadar pahalı değildi. Bu arada premium sigorta yaptırdım arabaya. Arabayı finance aldığınız için daha düşük sigorta yapamıyorsunuz. Ama araba sizin olsaydı, yani arabayı direkt parayı verip alsaydınız daha düşük sigorta yaptırabiliyorsunuz. Ama ben dediğim gibi finance şeklinde aldığım için, sürekli her ay ödemelerini bankaya yaptığım için full coverage yapmam gerekiyordu. O yüzden $190. Ben ilk Amerika'ya geldiğim zaman sigortalar o zaman $90, $80 falan da arkadaşlar. Biliyorsunuz bende bir Prius vardı. Prius'u da zaten cash almıştım. O yüzden yani premium da kullanmıyordum. Birazcık daha düşük kullanıyordum. Gerçekten o zaman iyi oluyordu. Ama yine aradan 5 sene geçti. Çok fazla araba kazası oluyor Florida'da. Bunlara rağmen araba sigortasının benim yeni bir aracım için 190 çıkması fena değil arkadaşlar. Normalde bunun ortalaması $250-300 falan olabilir. Tabii siz şimdi Türkiye'den ya da başka bir yerden ilk defa Amerika'ya gelip araba alıp ona sigorta yaparsanız, kredi geçmişiniz olmadığından dolayı büyük ihtimal sizin sigortanız $350-400 falan çıkabilir ilk birkaç ay. Neyse. Şimdi sigorta işini kapattık. Bunun sonrasında abi tamam, hep evden bahsettin, elektrikten bahsettin, sudan bahsettin, faturalardan bahsettin dedin. Peki senin hayatında başka harcadığın bir şey yok mu derseniz, bunları da yazdım arkadaşlar. Şimdi ben her hafta $100 alışveriş yapıyorum. Publix'e gidiyorum, Walmart'a gidiyorum, buradaki marketlere gidiyorum. Marketten et, tavuk, somon, pirinç, yumurta, salatalık, domates, başka ara sıra böyle işte karnabahar falan alıyorum arkadaşlar. Aldığım şeyler sürekli aynı olduğu için sizlere şu an sıralayabilirim. O yüzden benim yaklaşık haftalık $100 sadece yeme içme maliyetim var ve evden yapıyorum bu yemekleri. Dışarıdan yememeye çalışıyorum. Ara sıra tabii böyle bir aklım gidiyor, bir McDonald's mı alsam, bir Burger King mi alsam ya da biraz pizza mı yesem falan. Yani haftada bir gün cheat day yapıyorum. Yaptığım zamanlarda tabii yiyorum ama onun dışında genelde haftanın 6 günü, neredeyse 7 günü evden besleniyorum arkadaşlar. Toplam aylık masrafı bana bunun $400. Bunu da kenara yazıyorum. Daha sonrasında abi hiç eğlenmiyor musun, tozmuyor musun, yani odun gibi, ot gibi hayat mı yaşıyorsun derseniz, tabii ki öyle bir hayat yaşamıyorum arkadaşlar. Ama yani beklediğiniz gibi, yani düşündüğünüz gibi de bir hayat yaşamıyorum. Genelde benim hayatım çok basit, simple. Kalkarım, kahvaltımı yaparım, meetinglerime girerim. Eğer ofise gitmeyeceksem, ofise gideceksem daha erken kalkarım, ofise giderim. Bildiğiniz 9-5 plaza hayatı yaşıyorum aslında. Hani YouTube'dan baktığınız zaman o adamın 2 milyon abonesi var diyorsunuz ya da izlenmeleri yüksek olunca bu adam çok iyi kazanıyor falan diyorsunuz ama emin olun o kadar iyi kazansaydım şu an ofis işimi yapmazdım. Yani QA tester işini yapmazdım. QA tester işinde biraz sonra zaten bahsedeceğim. Yani şu an aldığım maaş bu şekilde yaşamama yetiyor mu, yetmiyor mu? Bunlar hakkında yorumlarda yapacağız. Şu masrafları bir bitirelim abi. Bayağı bir masrafım varmış, hiç bitmiyor. Cumartesi günleri dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Tabii her zaman olmuyor ama bu sıralar yani kafa dağıtmak için cumartesi günleri dışarı çıkıyorum. Çıktığım zaman çok fazla alkol alan birisi değilim ben. Yani hani bir kadeh, iki kadeh alkol alsam maksimum benim gecelik $50'lık bir masrafım olduğunu düşünelim. Tabii haftanın sadece cumartesi günü şeklinde bir ay boyunca 4 defa çıkarsak bu da aşağı yukarı arkadaşlar $250 ben kenara yazdım. Yani arkadaşlarınızın kilo olur, yani onlarınkini ödersiniz belki. Ben cimri bir adam değilim aslında. Şöyle hesap kitap yaptığım zaman şöyle bakıyorum, bazen hesapladığımın çok daha üstünü ödeyebiliyorum. Ya bir yere gittiğimiz zaman arkadaşımla bir şeyler içtiysek, bir şeyler yediysek yani hesabı ilk önce ben ödemek isterim. Yani genelde bir kavga olur. O ben ödeyeyim, sen ödeyeyim falan. Bunların lafını yapmıyorum arkadaşlar ben. Ama insan yani ne yediğini, ne içtiğini, aylık ne kadar aşağı yukarı harcadığını bence bilse ileriki hedefleri için güzel olur. Zaten beni tanıyan Orlando'da olsun, Türkiye'de olsun arkadaşlarım biliyordur. Ben cimri bir insan değilim. Sonuçta her şey para değil arkadaşlar. Arkadaşlık paradan çok daha önemli. Zaten güzel arkadaşlar edindiyseniz zaten sizin bu yapmış olduğunuz teklif aslında paranın hiçbir değeri yok gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında aylık 1-2 date masrafı yazdım arkadaşlar. Yani birisiyle görüşebilirsiniz, buluşabilirsiniz, bir şeyler içebilirsiniz. Dışarıda dinner date olabilir, coffee date olabilir. Artık herhangi bir date size uyuyorsa bilmiyorum, ben birazcık daha coffee date tarzında takılmayı düşünüyorum. Özellikle şu an Amerika'daki kızlar abi çok fena olmaya başladı. Florida genelinde illaki dinner date diye tutturanlar var. Yani kızı hiç tanımıyorsunuz mesela. Sadece barda selamlaştınız, numarasını aldınız. Sonrasında hemen dinner date. Yani ben belki kızı hemen dinner date'lik kadar tanımıyorum, anladın mı? Bir coffee date yapalım abi, bir 10-15 dakika görüşelim, bir gölün etrafında yürüyelim.
bir sohbet muhabbet olsun. Eğer enerjimiz sararsa mesela dinner date'e geçebiliriz tarzında. O yüzden çok fazla dinner date yapmıyorum. Bir de dinner date'te de yani sürekli siz yemek yiyorsunuz, karşınızdaki yemek yiyor. Yani böyle bence çok hoş bir ortam olmuyor. En azından bir içki olsa mesela birazcık daha farklı bir vibe oluyor. O yüzden yani bu coffee date ve içkili bir date diye düşünebilirsiniz. Ya da sushi date falan da olabilir, böyle hani küçük hızlı hızlı yiyebileceğiniz bir date olabilir. O da aylık aşağı yukarı $200 dedim. O da fena değil yani, aylık $200 gayet normal. Sonrasında benim 2 tane kedim var biliyorsunuz, Duman ve Gırgır, Duman Bey ve Gırgır Hanım. Onların da çok küçük masrafları oluyor. Aslında bunu yazmayacaktım ama yine yazalım yani, sonuçta bunun bir listesini tutuyoruz, sizde de bulunsun. Yani kedilerin maması, bir de onun dışında pisliklerinin temizlenmesi, işte cat litter dediğimiz o kedilerin tozları oluyor ve karıştırıyorlar sürekli. Ben onları 2 haftada bir komple değiştiriyorum. Onların da bana masrafı aşağı yukarı $70. Şimdi yavaş yavaş rakamları toparlayalım arkadaşlar. Evin fiyatından bahsettik. HOA'dan bahsettik. Yani her ay vermiş olduğumuz bu mahallenin çimlerinin biçilmesi, o su bu su, o masraftan bahsettik. Daha sonrasında sudan bahsettik, elektrikten bahsettik, solar panellerden bahsettik, internetten bahsettik, telefondan bahsettik. Sonrasında havuz temizlemesi, arabamın aylık ödemesi, arabamın aylık sigortası, dışarı çıktığım zamanki masraflar, yeme içme masraflarım, date masraflarım ve kediciklerimin masrafları olmak şekilde sizlere bütün maliyetleri aşağı yukarı yazdım. $4.850 tutuyor arkadaşlar. Hadi $150 da ben ekliyorum. Yani herhangi bir şey olabilir. Bir yerde fazla bir şeyler de harcayabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu tam böyle $5, $10'lık bir sistem değil sonuçta. Yani benim aylık $5.000 kadar bir masrafım var arkadaşlar. Normalde siz ilk Amerika'ya gelseydiniz tek başınıza 1+1 bir yer kiralasaydınız şu an Orlando'da aşağı yukarı kiralar $1.500. Bunun işte elektriği, ıvırı zıvırı, yani size $2.000 patlayacaktı. Ona göre hesap yapabilirsiniz. Yani dediğim gibi ben evi birazcık önceden aldığım için benim mortgage fiyatım neredeyse Amerika'da yaşayan 2+2 kiralara benzer. Ne oldu oğlum? Duman diyor ki benim masraflarımı söyledim mi? Söyledik oğlum, senin masraflarını da söyledik. Baksana şu tontişliğe bak ya. Şu göbeğini salla bakayım. İşte masraflarımızdan bir tanesi Duman Bey. Sonuna kadar bütün dolarları, bütün sentleri hak ediyor arkadaşlar. Kediler gerçekten olmasaydı bilmiyorum bu kadar sakin kalabilir miydim? Onları bazen çalışırken görüyorum, böyle evde saçma salak hareketler yapıyor. Acayip hoşuma gidiyor. Daha öncesinde böyle bir masrafım yoktu arkadaşlar. Roommate'ler varken birazcık daha böyle işlerim kolaylaşıyordu. Hatta biliyorsunuz lüks arabalara bile binebildik o zamanlarda. Güzel oldu yani, genç yaşta işte M8'e binebilmek, GT'ye binebilmek, bunlar çok güzel hislerdi. Ama şimdi önümüzdeki maçlara bakmaya başlamamız lazım arkadaşlar. Masraflarım yükseldi. Ama işin kötü kısmı, masraflarım yükselirken gelirim aynı şekilde yükselmedi. Aslında bu ağlamak değil, sizlere her şeyi açık açık söylüyorum. Yani YouTube'dan da çok bir şey kazanmıyorum. Hatta Temmuz ayında ne kadar kazandığımı da şuraya koyayım. Buradan görürsünüz. Onun dışında uzun zamandır zaten YouTube'da sponsorluk falan da alamıyorum. Çok denk gelmiyor yani. Zaten denk gelince de sövüyorsunuz. Lan sponsor için bu videoyu çekmişsin, sponsor olmasa video çekmeyeceksin tarzında tepkiler bile geliyor. Onlar da gelmiyor arkadaşlar. Yani bu aralar bildiğiniz hem QA işi yapıyorum hem de yandan YouTube'dan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ne kadar çok kazandırmasa da. Ama bunlar sadece şu an yatırım kısmında, daha gelir getirme kısmına geçmedi. Şu an yeni bir startup'a başladık. Hatta ortağım Furkan bir 2-3 gün sonra gelecek. Aslında geldiği zaman onunla başladığımız projeyi sizlere biraz açıklamak da istiyorum. Sizlere zaten bahsetmiştim, aslında mobil uygulama üzerine konuşmuştuk sizlerle. Şu an benim yapmış olduğum işi düşünün mesela. Yani yıllık kazançlar ortalamaya vurursak hani $100.000 desek, $100.000'dan sizin cebinize aylık aşağı yukarı bir $6.000 kadar yatıyor arkadaşlar. Tabii nasıl $6.000 kadar düşüyor? Bundan maaşınızdan vergileri kestikten sonra zaten $100.000 olan maaşınız $75.000 düşüyor. Sonra $75.000'dan 401k dedikleri emeklilik planı var. Ona belli bir kesinti oluyor. Ondan sonra hayat sigortası oluyor. Ondan belli bir kesinti oluyor. Böyle ona kes, social security'dir falan kese kese arkadaşlar aşağı yukarı sizin aylık $6.000 kadar geliriniz oluyor. Hani QA tester olduğunuz zaman. Hani 6.000 olur, 6.000, 5.000 olur, 7.000 olur. 6.000 ile $7.000 arasında bir band belirleyin kendinize. Ya da software engineer yaparsanız, yani yazılım mühendisi işi yaparsanız, UI UX designer olursanız, yani IT alanında kendinizi geliştiren bir bireyseniz aşağı yukarı maaşlar bu şekilde. Ya da data science okursunuz, birazcık daha maaşlar yüksek olabilir, DevOps olabilir. Yani 6 ile $8.000 arası diyelim sizler için.
Yani benim masrafım bu şekilde bakmış olduğunuz zaman 5.000 dolar. Sadece geriye 1.000 dolar kalıyor. 1.000 dolara da yani nerede yatırım yapacaksın, nerede kafanı rahatlatıp biraz enerjini atacaksın bilmiyorum. Aslında bu videoyu çekmemdeki amaçlardan bir tanesi de sizlere böyle her şeyi gösterip Amerika'da da hayatın çok kolay olmadığını göstermek. Yani sonuçta bakmış olduğunuz zaman beyaz yakalı bir adamsanız bile yani normal bir kirada tek başına yaşıyorsunuz. Onun dışında tabii sizin benim gibi solar panel, elektriktir, odur budur çok masrafınız yoktur belki ama siz de atıyorum 2.000 dolar kenara ayırabilirsiniz. Ben 1.000 dolar ayırabiliyorsam mesela siz 2.000 dolar ayırabilirsiniz. Ama bunlar da tabii ilerleyen zamanlarda bunu da sağa sola çarçur ederseniz parayı ne yatırım yapabiliyorsunuz? Sadece yani yaşadığınız zamana gidiyor para. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden her zaman bir yatırım yapmak lazım. Tek işte durmamak lazım. Sürekli kovalamak lazım abi. Kulağınızı açacaksınız. Herhangi bir yerde bir opportunity var mı? Bir fırsat var mı? Neler yapabiliriz? Tek başınıza neler yapabilirsiniz? Partner şekilde neler yapabilirsiniz? Yani bunları siz şu an düşünmezseniz emin olun ilerleyen yıllarda daha çok zorlanacaksınız. Ben köşeden 1.000 dolar, 2.000 dolar oradan biriktiriyorum, buradan biriktiriyorum. Bir tanesini bir yere yatıyorum, bir tanesini bir yere yatırıyorum falan arkadaşlar. Yani böyle bir şekilde işimiz şu an ilerlemeye başlıyor. Dediğim gibi önceden çok daha kolaydı. Yani 4-5 tane roommate yaşadığınız zaman mortgage ödemiyorsunuz, elektrik ödemiyorsunuz. Her şeyi neredeyse roommate'lerim karşılıyordu. Ama şu an hayat kalitemizi bir tık arttırdık ama masraflarımız dediğim gibi daha fazla arttı. Onu biraz take care yapmam lazım. Birazcık daha çalışmam lazım. Bakalım ilerleyen zamanlarda sizlere bunlarla alakalı daha fazla video çekeceğim. Onun dışında başladığım startup hakkında sorularınız var mı bilmiyorum ama bunu yorum kısmında yazın. Cevaplamaya çalışırım. Öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere diyelim yavaştan. Benim Duman da burada. Hazır Duman da buradayken şöyle bir bay bay diyelim mi bebeğim? Şöyle bir. Bay bay. Gel. Şöyle bay bay. Bay bay abiler. Bay bay ablalar. Güzel kızları eklesin. Duman'ın da Instagram'ı yok ama açarız yakında. Görüşürüz.